Allah hakkıyla işitendir. Her şeyi işitendir. Sesli konuşsan da işitir. Sessiz konuşsan da işitir. Fıs fıs etsen de işitir. Bir kimsenin kulağına fısıldasan da işitir. Düşündüğünde bilir. Her şeyi bilir. Yalnız burada duyması kulak gibi bir aletle değildir. İşitmesi sonradan olma değildir. Ve işitmesi sıfatı yok olucu, kaybolacak şekilde kaybolma tehlikesine maruz da değildir. Haşa ve kella. Ama bizim nasıl? Biraz sesli söylese, ya biraz sesini yükselt duymuyorum demeye başlıyoruz. Biraz yaşlanınca kulağımız ağır duymaya başlıyor. Ondan sonra pil takıyorsun. Pil bitiyor, ondan sonra boşuna. Pil de para etmiyor. Allah'ın verdiği kulağın işleviyle pilin faaliyeti bir midir? Adamın kalbine pil takmışlar. Kalp çalışıyor, tak tak tak, pil çalışıyor. Adam ölmüş. Onun için çok büyük nimetler içerisindeyiz. Ama kendi sıfatlarımızla Rabbimizin sıfatlarını mukayese ederek kendimizin acizliğini bilirsek Rabbimizin kadirliğini anlarız. Bu meselede hep bu mukayeseyi yapalım. Bizim işitmemizin ne kadar engelleri var. Şuradan yan odadakini duyamıyoruz. Ama Rabbim her şeyi duyuyor. Basar görme sıfat. Her şeyi görüyor. Siyah gecede, siyah karınca, siyah taşın üzerinde yürüyor. Mevla onu görüyor. Ve ayak sesini de işitiyor. Halbuki sen o kayanın yanında olsan, karıncaya da kulağını dayasan bile karıncanın sesini duyamaz. Onun görmesi göz vasıtasıyla değil, bir uzuv vasıtasıyla değil, şekilden münezzeh, sonradan yaratılanlara benzemekten münezzeh. Bizim bütün uzuvlarımızı o halketti. Onda böyle bir şekil uzuv yok. Rabbimizin bu sıfatları hem ezeli hem ebedi. Ne demek? Geriye gitsen evveli yok, ileri gitsen sonu yok. Ama bizim gözümüzün görmesi bile doğduğumuz vakit bir zaman görmüyoruz. Bir zaman duymuyoruz. Bir zaman sonra açılıyor. Yani ondan sonra zaten doğmadan evvel, dünya gelmeden evvel hiç bir şeyden haberimiz yok. Hele te'alel insani hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. İnsanın üzerine o kadar binlerce senelerden, uzun zamanlardan ne kadar vakit geçti ki hiç anılan, bilinen, adı okunan, esamesi okunan biri değildi. Ben 46-47 sene evvel kim bilecek Ahmet kim, Mahmut kim? Birkaç seneler sonra kim konuşacak ki? Şöyle biri varmış. Neler geldi gittiler şimdi. O kimden bahsediliyor? Allah'ımız bakidir. Hepimiz faniyiz. Onun için bizim sıfatlarımız ezeli değil. Hadistir sonradan. Ebedi değil. Fanidir. Elden çıkacak. Görmemiz. Kimi dünyadayken de görmemeye başlıyor. Daha hayattayken işitmemeye başlıyor. Arızalar başlıyor. Rabbimizin sıfatlarından irade sıfatı. Bunların hepsi hakkında ayet var. Allahu semi'un basir. Basar sıfatı hakkında ayet var. İrade sıfatı hakkında ayet var. İnnallâhe ef'alü mâ yurid. Vallahi ef'alü mâ yeşâ. Allah dilediğini yapar. İnnallâhe ef'alü mâ yeşâ. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Dilediğini yapar. Demek ki Allah'ın nesi var? İradesi var. İrade ne demek? Arzu etmek demektir. Şimdi burada da dünyada iyi kötü ne varsa her şey Allah'ın iradesinden geçer. Allah'ın iradesi olmadan hiçbir şey olmaz. Ama burada bir sıkıntı çıkar. O da nedir? O zaman ben içki içiyorum. Günah, haram. O zaman Allah bunu irade ediyor mu? Evet, irade ediyor. Ama rıza gösteriyor mu? Rıza göstermiyor. İradeyle rızayı, yani dilemekle hoşnutluğu birbirinden ayırmak lazım. Rabbimiz ne buyuruyor? Ve la yerda li ibadil küfür. Ben kullarımın kafir olmasından hoşnut olmam diyor. Ama kafir olmalarını irade etmem, dilemem demiyor. Çünkü neden? Orada bir imtihan var. Herkese bir sermaye verilmiş. Cüz'i de olsa irade, kudret verilmiş. Artık o imtihana tabi edilmiş. Çatal ağzına gelmiş. Sağa mı sola mı, cennete mi, cehenneme mi, küfre mi, imana mı, ehli sünnete mi, reformculara mı, bidatçılara mı, diyalogçulara mı? O çatal ağzında kararı verecek. O iradeyi Allah ona vermiştir. Şimdi hal böyleyken sen kalkıp da o zaman ben Allah'ın dilemediği olmaz. Öyleyse benim de bütün dilediklerim onun dilemesine tabi. Faturayı Allah'a kesemezsin. Çünkü la yüs'ele amma ef'al. Yaptığından mesul değil Allah'ımız. Burada irade başka, rıza başka. Muridul hayri ve şerril kabihi velakin leyse yerda bil muhali. Emali'de ehl-i sünnet itikadının metinlerindendir. Ne buyuruyor? Allah hayrı da irade eder, şerri de. Yani
İnneşe nunezzil mine's-semâi âyeten fezallet a'nâkuhum leha gâdi'în. Kur'an-ı Kerim diyor. İstesek gökten bir ayet indiririz. Bir yani semavi bir afet indiririz. Kimsenin engel olamayacağı yeldir, seldir, zelzeledir, kasırgadır, hortumdur, fırtınadır, baş ağrısıdır, diş ağrısıdır, karın ağrısıdır. Bunlar hep afettir. Allah'ın tarafından gelen şeyler. Bazı kere sebebini bile doktorlar bulamıyor. Bütün makinalara giriyor. Ağrı var, sancı var. Niye ağrıdığını bilemiyorlar ya. Rabbim ağrıtıyor. Kimin de sebebini gösteriyor. Gökten bir ayet indiririm. Hepsinin kellesini, gerdanını onun karşısında eğdiririm diyor. Onun için Allah Allah kimse baş edemez. Ama Rabbim irade vermiş. Allah'ımız kimseye bir şey yapmak için mecbur edilemez. Rabbimiz bir şey dilemek için mecbur edilemez. İradesi kendisine mahsustur. Müminlerin imanını, itaatını, namazlıların, Kur'an, abdestlilerin bu hallerini dileyen O'dur. O dilemese kimse iman edemez, ona da itaat edemez. Ama kafirlerin küfrünü, fasıkların fıskını, günah işleyenlerin isyanını da dileyen O'dur. O dilemese kimse kafir olamaz. Kimse fasık olamaz. O dilemeden sivrisineğin kanadı kıpırdanamaz. Ama kafirin küfrünü ve günahkarın isyanını dilemesi ondan razı gelmesi anlamında değildir. Rıza başka, irade başka. Ama biz ne yapıyorsak onun dilemesiyle yapıyoruz. Onun dilemediği şeyler olmaz. Eğer o dilemeden ona rağmen bir şeyler olsaydı onun gücünün acizliği gibi bir şey ortaya çıkardı ki Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. Mesela Kur'an'da bunun örneklerini görürüz. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Rabbin dilese yeryüzündekilerin hepsi Müslüman olurdu. Bu dilese şu demek, zorla yapmayı dilese yaptırır. Ama hür irade verdiği için, kendisi külli iradesini kuluna verdiği cüz'i iradeyi takip edici vaziyette tuttuğu için, o neyi istiyorsa imtihan olsun diye ona onun isteğinde bir güç yaratayım diye murad ettiği içindir ki kul mesul olmaktadır, sorumlu tutulmaktadır. Allah ise hiçbir vecile mesul tutulamaz.